Kent Rasathanesi'nden merhaba. Bugün Çılgın Prens projelerinden umumi helalara bir tura çıkıyoruz. Buyurun. Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Friedrich Ebert Stiftung Derneği'nin desteğiyle her hafta çıktığımız kentler turunda bu hafta usta ile birlikteyiz. Sevgili Şiar Bozkurt kameranın arkasında. Çünkü sevgili Burkay bu hafta Gakkoşların diyarında izinli olduğu için sevgili Şiar'la programı çekiyoruz. Ve Kültürhane'de çekiyoruz. İşte yazın sıcakları, Mersin'in sıcakları malum. Kendimize kafe kütüphane açmış durumdayız. Bu fırsattan istifade de birkaç tane bölümü hazır kimseler yokken, hazır biz bizeyken Kültürhane'nin güzel manzarasının eşliğinde sizlerle olmak istedik. Ve bu hafta çılgın projelerden başlıyoruz ama çılgın derken yani bizim bu geçen hafta gündem olan Anka Park falan onlar hikaye. Prens'in çılgın projesi de gerçekten acayip bir şey oluyor. Geçen hafta lansmanı yapıldı. Neon projesi. Duymuşsunuzdur belki. Barış Özcan bile bunun hakkında bir bölüm çekti. Neon projesi Suudi Prens Muhammed Bin Salman'ın büyük çılgın projesi. Aslında bir kent yaratılıyor. 3 kent yaratılıyor. Bunlardan biri Okzagon, bir aslında organize sanayi bölgesi gibi, bir teknopark gibi çok büyük bir teknoloji sanayi hubb'ı. Yani burada yeni bir şey yok. İşte klasik, işte herkes burada olacak, işbirliği olacak, inovasyon olacak, her yere yakın olacak gibi iddiaların dışında bunda pek çılgın bir şey yok. Onu bir tarafa koyalım. İkincisi Trojena. Trojena yine çölün ortasında 1500-2000 metre irtifada bir turizm merkezi kuruluyor. Açık hava sporlarından, yelkenden kayağa, işte kaya tırmanışından dağcılığa kadar birçok sporu yapabileceğiniz suni bir tesis kuruluyor. Yapay gölü var, otelleri var, yapay kayak pistleri var. Bütün aklınıza gelebilecek bir doğa sporları merkezinde olabilecek her şeyi bulabileceksiniz. Sıfırdan yukarıda yine bir plato gibi, bir stüdyo gibi bir turizm merkezi kuruluyor. Üçüncüsü bizim için en önemli olanı çizgi, yeni bir şehir kuruluyor. Ama bu şehir yani tarihte de böyle bir takım liderlerin, çılgın insanların ütopya olarak veya bir siyasi proje olarak sıfırdan kent kurmuşluğunu çok gördük. Ama böylesi görülmedi. Çünkü bu aslında kent dediğimiz 170 kilometre uzunluğunda bir şerit. Kızıldeniz'den içeri çöle doğru bir şerit düşünün, 170 kilometre. 200 metre genişliğinde, yani aslında çok da geniş değil, ve 500 metre yüksekliğinde bir tünelden bahsediyoruz. Bu kent işte ayak izi 34 kilometre kare olacak, yani küçücük bir yer ama 3 boyutlu olduğu için yani 170 metreye 500 metrelik bir derinlikten, hacimden bahsettiğimiz için burada 8 milyon kişinin yaşayacağı planlanıyor. Ve çölün ortasında dış cephesi tamamen ayna yapılacak, hiç araç olmayacak. Bir ucundan bir ucuna hızlı trenle 20 dakikada gidebileceksiniz. Her yaşayanın bütün ihtiyaçlarını 5 dakikalık mesafede görebileceği öngörülüyor. Gerçekten akıl almaz bir proje. Dünyanın en ünlü mimarları, şehir plancıları, reklamcıları, halkla ilişkiler uzmanlarının bu projede yer aldığını, dünyaca ünlü markaların parçası olduğunu görüyoruz. Bana pek ikna edici gibi gelmedi. Milletin parası var. Böyle hayaller kuruyorlar. Ne diyelim biz de. Ama bizim ilgilendiren tabii bu tür çılgın hayaller değil. Yani ünlü, meşhur, zengin mimarların, uzmanların çizdiği projeler değil. Çocukların çizdiği projeler bizim için daha önemli. Birleşmiş Milletler Habitat'ın küresel kamusal alan programı çerçevesinde Madrid'in, daha doğrusu İspanya'nın en büyük, Avrupa'nın da en büyüklerinden biri bir kentsel dönüşüm projesinin tasarımı, planlamasını çocuklara yaptırılmış. 200 tane çocuk farklı 10 Madrid okulundan seçilmiş, 12 ile 16 yaş arası. Bu çocuklar bir yıl boyunca bu Madrid'in en büyük kentsel dönüşüm projesindeki 14 hektarlık bir alanı planlamaya soyunmuşlar. Böylece onların istediği, gerçekten baktığınızda işte o çizgideki, neondaki gibi çılgın, hiç akla gelmeyecek şeyler yok. Bildiğiniz fikirler var. Yeşil alanlar var, spor tesisleri var, bisiklet yolları, yürüme parkurları. Yani hiç orijinal bir şey yok. Ama önemli olan bu çocukların
kendi hayal ettikleri bir mekanı tasarlamaları, sonra bu gerçekleştirdikten sonra, hayata geçtikten sonra hem onların hem ailelerin hem de genel kamunun o alanla ilişkisi bambaşka olacak. Ve o Neom'un çizgisiyle hiç alakası olmayan, belki daha çirkin, belki daha karmaşık ama her halükarda daha samimi, daha doğal bir yaşam alanı olacağından eminiz. Benim için daha ilginç olanı burada, yani bu çocuklar bir yıl boyunca büyükler gibi hani bizim de yaptığımız işte toplantı salonuna, evet çocuklar ne istiyorsunuz, park mı verelim, işte yeşil alan mı olsun gibi o klasik toplantı formatının dışında bir format izlenmiş olması. Minecraft oyunu üzerinden çocukların katılımı sağlanmış ve bunu sonradan baktığımda meğersem 2012'den beri Minecraft Block by Block adlı bir vakıf desteğiyle, yani Block by Block da Minecraft'ın yapımcısı Mojang ve Microsoft'un ortaklığında Birleşmiş Milletler'le birlikte yapılıyor. Minecraft oyunu üzerinden işte Lübnan'da, Filistin'de, Güney Afrika'da, Ekvator'da çok farklı az gelişmiş ülkelerde böyle katılımcı planlama örnekleri için kullanılan bir platforma dönüştürülmüş. Projenizi sunuyorsunuz. Bu Block by Block Vakfı eğer bu projenin uygun olduğunu, bütün onun aşamaları da var web sitesinde, uygun olduğuna kani olursa size bu projeyi desteklemek için ayni ve maddi destek veriyor, katkı veriyor. Böylece de işte çocukların değil sadece, çünkü Minecraft oyununa bilmiyorum aşina mısınız? Özelliği aslında çok basit bir kullanımla 3 boyutlu inşa faaliyetleri yapıyorsunuz. Bu 3 boyutlu olması, çok basit bir kullanımı olması her yaştan, sadece çocukların değil, en yaşlıların, internetle, bilgisayarla yeni tanışanların bile kullanabileceği bir basitlik sunması avantajı. Ama daha da önemlisi aynı anda, aynı alanda farklı insanların çalışmasına imkan tanıyor. Böylece hem kullanım kolaylığı var, hem erişim kolaylığı var, hem de aynı anda çalışma imkanı sebebiyle 2012'den beri 85 şehirde, yani 1.8 milyon nüfusa hitap eden 85 şehirde 30 bin yurttaşın katılımıyla planlanmış çalışmalar var bu platform sayesinde. İşte kolay, adil ve kolektif bir çalışmayı sunan oyun platformu Minecraft platformu. Bir yanda böyle Minecraft üzerinden sıfırdan planlama çalışmaları yapılırken San Francisco'nun derdi başka. Onlar da yeni çöp kutusuna karar vermeye çalışıyorlar. San Francisco genelinde 3000 tane çöp kutusu varmış. Onların yenilenmesi söz konusu. Yani onu da öyle bir süreçten geçirmişler ki büyük tasarım çağrılarından sonra 3 finalist kalmış. Bu 3 finalist yakın zamana kadar halkın görüşüne sunulmuş. İşte görüyorsunuz bu üçünün ayrı ayrı, işte birisi tuz biber gibi bir tasarımı var. Diğeri daha böyle ince, zarif bir silüetten ibaret. Üçüncüsü de yumuşak kare bir modele sahip. Onların hepsinin böyle avantajları, özellikleri, işlevleri anlatılmış. Bir çöp kutusunun üzerine ne kadar düşünüldüğüne insan şaşıyor ve bununla da bitmiyor süreç. Şimdi bunlar vatandaşlar tarafından değerlendiriliyor, anketle görüşler alınıyor. Bu Eylül'de uzman komite bunları onaylayacak. Eğer bunların üçü de onaylanırsa her birinden işte 3'er tane, 5'er tane alınıp sokaklara koyulacak ve onların gerçekten sokaktaki nasıl işlediğini, nasıl tepki aldığına dair izlenimler yapılacak. Bunun sonunda işte hangi model ya da modeller en başarılı sayılırsa o San Francisco'nun yeni çöp tenekesi olacak. Bir çöp kutusundan bahsediyoruz. Bakın yani onun için yapılan bütün o tasarım çağrıları, vatandaş görüşleri, uzman değerlendirmeleri, sahada denemeler, sonrasındaki şeyde bir çöp kutusunun seçiminde gösterilen nezaketi düşünelim ve bizim her şeyin hızlı, hemen bir anda olması için yaptığımız aceleciliğin mal olduğu manzarayı bir de bu gözle yapalım. Tabii görüyorsunuz bu çöp kutuların iki ayrı gözü var. Birinde normal çöp, bir yerinde de geri dönüşüm için kullanılan işte şişelerin girmesi için ayrı bir yer yapılmış. Onun üzerine de kafa yorulmuş. Nasıl daha teşvik eder, nasıl daha kolay olur, başka bir şey atılmasına nasıl engel olunur gibi kriterler göz önüne getirilmiş. Geri dönüşüm önemli. Bunun önemini Romanya'da görüyoruz. Romanya'da Cluj-Napoca kenti yeni bir uygulamaya geçmiş. Yine bir geri dönüşüm istasyonu. Bu kentin 17 farklı yerinde olan geri dönüşüme cam, plastik şişeleri atıyorsunuz. 15 tane atarsanız size bir
bir gidiş dönüş otobüs bileti veriyor. Ama bu belediyenin ilk uygulaması da değil bu konuda. Daha önce geçen sene Yeşil Cumalar diye bir uygulamaya geçmişler ve Cuma günü bizim bayramlarda olduğu gibi bütün toplu taşıma ücretsiz hale getirilmiş ki insanlar arabalarına binmesinler, toplu taşımaya alışsınlar. Bir sene öncesinde de, o daha ilginç, bir yerde bir akıllı kamera sistemiyle 15 squat, işte görüyorsunuz şu hareket olsa gerek, kameranın karşısına geçip 15 tane bu hareketi yapanlar bedava bilet kazanıyorlarmış. Dolayısıyla hem sizi spora, harekete hem de toplu ulaşıma yönelten bir politikalar zinciri ve işte hep konuştuğumuz gibi yani tek bir uygulama yok. Bu demek ki belediye başkanı, belediye ekibi oturup ya biz bu insanları nasıl taşıttan daha caydırabiliriz diye böyle zihni siniri projeler, işte onlara squat yaptırıp, bedava yaptırıp geri dönüşüme sağlamaları ve farklı uygulamaları aynı amaçla birleştiriyor olmaları ilginç gerçekten. Romanya'nın Cluj-Napoca kenti, tekrar etmiş olalım. Bahsetmeyi unuttum. San Francisco'da bu yeni çöp tenekeleri aslında orada tasarımı yapılan yeni kamu tuvaletleri ve gölgeliklerle uyumlu olması için değişikliğe gidiyormuş. Bu tuvaletleri gündemimize getiriyor. Daha önce de konuşmuştuk tuvaletleri aslında bu Japonya'daki mimari özelliklerinden. Ama bu hafta üst üste birkaç tane haber karşıma çıktı. Birincisi Lux Magazine'de Michael Deforge'un çok ilginç bir yazısı var. Ve bu yazı aslında hacet giderme hakkı diyelim. Onun bir ciddi bir hak, kentsel hak olduğunu iddia ediyor. Çünkü eğer evsiz değilseniz, sakat değilseniz onun kıymetini ancak çok sıkıştığınızda, yetişmeye çalıştığınızda anlıyorsunuz. Ama bir sürü insan için bu yani kamusal tuvalet, umumi hela çok önemli bir ihtiyaç. Özellikle pandemide işte bu belediyenin tuvaletleri kapanırken bir takım işte metrodaki, işletmelerdeki tuvaletler hijyen sebebiyle dışarıdan kullanıma kapandığında çok ciddi bir sorun olmaya başlamış. Bunun böyle bir tarihçesini yapmış Michael Laforge ve yani birçok örneği var diyor bunun umumi helanın bir kent hakkı olmasına dair. Birincisi bu aslında ciddi bir damgalamaya müsait bir araç. Yani tuvaletler, umumi helalar, uyuşturucu kullanımı veya eşcinsel ilişkilerle, fuhuşla özdeşleştirilebiliyor. Bunun için bir sürü zihni sinir icat yapılmış. İşte yok mavi neon lambayla o damarın bulunmasının zorlaştırılmasını mı istersiniz? Belli bir süre sonra şeffaflaşan kapılardan ya da açılan kapılardan mı istersiniz? Yoksa belli bir süre sonra yine içeri su fışkırtan sistemlerden mi istersiniz? İnsanların orada gereğinden fazla vakit geçirerek işte uyuşturucu, fuhuş gibi eğilimler yapmasını engellemeye çalışılmış. Ve bunların gitgide ticarileştiğini, paralı bir kullanım ya da belli bir alışveriş şartı getirilerek kullanıldığını ama bir yandan da bütün bunların haricinde bir pasif direniş aracı olarak da kullanılabildiğini söylüyor. Örneğin Chicago'da halk belediye başkanını bir konuda ikna etmek için havaalanının bütün tuvaletlerini aynı anda kullanma eylemi geliştirmeye karar vermiş. 2500 kişiden bahsediyoruz. Bunlar örgütlenerek tuvalette aynı anda hacet giderecekler ve o sırada sıkışmış bir şekilde havaalanına gelen turistleri mağdur ederek belediye başkanını zor durumda bırakmaya karar vermişler. Tehlikenin farkına varan belediye başkanı hemen onların isteklerine rıza göstermiş. Bu eylem yapılamamış ama bir pasif direniş örneği olarak literatüre girmiş. Hindistan'da gerçekleşen başka bir eylem var. Hindistan'da kırsal hak savunucuları kendi haklarını kısıtlayan, kendilerini zora sokan bir yasa üzerine bu yasa metninin üzerine hacet gidermişler. Sırayla bütün o topluluğun üyeleri sembolik olarak göstermişler. Bu gerçekten ilginç, yani bir kent hakkı olarak tarif etmek hiç aklıma gelmezdi. Ama diyor ki yollar, parklar, binalar, işte zaman, bir takım işlevler eğer bir hak olarak görünüyorsa hacet gidermekte bunların en önemlisidir. Çünkü hepimiz her gün hacet gideriyoruz sloganı ile bitiriyor. Bu New York'ta örneğin çok daha büyük bir soruna evrilmiş. Toplam 1103 tuvalet varmış, umumi hela varmış New York'ta. Bu 1940'ların sayılarından daha geri bir sayı. Bu New York'taki umumi hela sıkıntısı sosyal medyanın da gündeminde. Nitekim Teddy Siegel adında 26 yaşındaki bir genç kadın New York'un tuvaletleri üzerine bir TikTok serisi yapıyor ve 120 bin takipçisi, milyonlarca beğenisi var. Ya da başka bir çalışma
New York'taki umumi helaları haritalandırmışlar. Sizin ihtiyaç duyduğunuzda hemen başvurabileceğiniz helaları harita üzerinden görebiliyorsunuz. Fakat bu hela deyip de geçmeyenin maliyetleri 90 bin dolardan 3 milyon dolara kadar gidiyor. Dolayısıyla hadi hemen her yere hela yapalım gibi bir kolaylık yok. Bunu çözmek için de Avustralya'da, İngiltere'de, Almanya'da kent yönetimleri işletmelerin tuvaletlerini halka açması için teşvikler, yardımlar vermeye başlamışlar. Yeni tuvalet yapmaktansa olanları kamulaştırmak gibi bir çözüm de var. Hindistan kullanımdan kalkan otobüslerin işte böyle umumi hela veya emzirme üniteleri olarak kullanılmasını devreye almış. Hindistan demişken Hindistan'daki durumun daha vahim olduğunu öğreniyoruz. Bu sefer Andak sitesinde 20 Temmuz tarihli Ruchi Kumar çok ilginç bir yazı yazıyor. Bu sefer bunu bir kent hakkı olarak değil, bunu bir toplumsal cinsiyet eşitsizliği olarak tarif ediyor. Çünkü Hindistan'da özellikle yoksul alanlarda ortak kullanılan tuvaletler erkekler ve kadınlar arasında çok büyük bir eşitsizliğe sebep oluyor. Birincisi kadınların aslında New York'ta da bu konuşulmuştu. Viktoryen dönemden beri kadınlar için olan umumi helaların sayısının az tutulmasına çalışılıyormuş ki kadınlar kamusal alanda çok takılmasınlar. Hindistan'da da yani erkekler açık havada işte çalının arkasında hacet giderebilirken kadınların böyle bir şansı yok. Bu yüzden de müthiş bir sıkıntı, bir eşitsizlik yaratılıyor. Kadınlar belli bir saatten sonra tuvalete gitmek istemiyorlar. Zaten bütün günün pisliği mi istersiniz, karanlığın güvensizliği mi istersiniz? Ve kadınlar o yüzden belli bir saatten sonra yemek yememeyip bir şey içmemeye çalışıyorlarmış ki tuvalete gitme ihtiyaçları olmasın. Bunun çok ciddi sağlık sorunları yarattığı da biliniyor. Buna yönelik olarak da Hindistan hükümetinin bir takım çalışmaları söylediğim gibi işte otobüsler gibi var. Ama işte bir kent hakkı olarak, bir toplumsal cinsiyet hakkı olarak hacet gidermenin, umumi helanın önemini beni çok ilgimi çekti. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Böyle kadın dostu belediyeciliğe hevesli başkanların da kulağına küpe olsun istiyorum. Ve bir ödül çağrısı ile bitirelim programı. Zeytinburnu Belediyesi kent çalışmaları ödülleri vermeye başlamış. Adaylar makalelerini, kitaplarını, tezlerini belediyeye gönderebiliyorlar. Bir de jüri özel ödülü varmış. O adaylıkla değil, kent çalışmaları yapanlara belediyenin layık göreceği bir ödül. Belediyenin bu tür çalışmaları destek vermesini önemli gördüğüm için sizlerle paylaşmak istedim. Sizler de bu tür kitap, makale, tez çalışmalarınızı belediyeye iletip bunun ödüllenmesini sağlayabilirsiniz diyelim ve bu haftalık müsaade isteyelim. Her hafta olduğu gibi sizler de eğer düşünce, öneri ve eleştirilerinizi bizle paylaşmak isterseniz Instagram, Twitter ve e-mail hesabım emrinize amade. Bir de üstüne çorbada tuz atmak isterseniz Patreon hesabımız yukarıda linkte, desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize serin, sakin haftalar diliyorum. Hoşça kalın.